Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkes sıhhat ve afiyettedir diye umut ediyorum, temenni ediyorum. Bir videoyla daha beraberiz. Yine gazetelerden başlıklar derledim. CHP'nin beton aşkı. O Yeni Akit'in bir manşeti. Devlet kemer sıkıyor ama CHP parayı heykellere gömüyor. Burada bir hakaret de var aslında. Atatürk'e hakaret var gizliden gizliye. Devlet kemer sıkıyor mu acaba sizce? Yani devletin kemer sıktığına emin misiniz? İktidarın elini kaldırdığı Hüdapar'ın partisindeki kafa bu. Kemalizm için sapıklık dedi. O kılıçları kime çekiyorsunuz? Akşam bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Yeni Akit bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Herkes de aynı başlık atmış ne hikmetse. Yeni Şafak bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Hiç değişen bir şey yok. Hürriyet bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Ya bir tane farklı bir ifade olsun yani. Ismarlama olarak yazdırılmış gibi. Son olarak da ordumuzun yıpratılmasına izin vermeyiz. Türk Gün Gazetesi. Sizce orduyu ordu mu yıpratıyor yoksa orduya siyaset bulaştırmak isteyen devletin kuruluş artık ilkeleriyle kavgalı olan iktidar partisi mi? Sizce orduyu kim yıpratıyor? Atatürk'ün askerleriyiz dediler genç teğmenler. Kimin askeriyiz diyeceklerdi yani. FETÖ'nün askeriyiz mi diyecekler artık. Hüdapar'ın askeriyiz mi diyecekler. Kimin askeri deseler hoşlarına gidecek yani. Ordunun yıpratılmasını istemiyoruz demişler. Orduyu kim yıpratıyor? Orduyu yani iktidar bizzat kendi yıpratıyor. Dilan ve Engin Polat'ın tavsiyesine tepki yağdı. Hapisten nasıl çıktığını biliyorum ama yazamıyorum. Bunu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ söyledi. Abi bir şey biliyorsan söyle yani o zaman. Niye söyleyemiyorsun? Söyleyemediğine göre bir sıkıntı var gibi. Mafya düzenine devlet diyorlar. Tuz koktu, su çürüdü, rezillik diz boyu. İktidarı ve yakınları bağlayan ne kural var ne kaide var. Halka gelince ona yasak, buna yasak, öbürüne şiddet, ceza, hapis. Bunun adına da devlet düzeni deyip itaat edilmesini bekliyorlar. İktidar zincirlerinden boşanmış gibi. Ülkenin son 72 saati rejimde hiçbir kural ya da kanunun kalmadığını, onların yerini mafya düzeninin aldığını gösterdi. Halkın elini kolunu yargı, kolluk ve mafya ile bağlayıp ortalıkta at koşturmak istiyorlar. Bu çürümüş, yozlaşmış sistemi devlet düzeni olarak tutturup 80 milyondan itaat bekliyorlar. Bakan mafyaya borç sildiriyor. SBK geri döndü. Hem Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde 60 milyar dolar borç sildirdiğine dair ifşasıyla birlikte döndü. Suçluya kalkan mağdura dava. Biliyorsunuz Çorlu tren kazasında Mısra Öz'e yargılama sistemiyle dava açıldı. Kamu personeline hakaretten dava açıldı yani Mısra Öz'e. Ayrıca para cezası aldı. Ama yani bu kazada kusuru olanlara hiç ceza verilmedi. Polat ailesi artık özgür. O zaman niye tutukladınız ki? 10 ay niye içeride kaldıysan suçsuzsa? Yani gül oynaya çıktılar. Yani milletle alay edercesine çıktılar adeta. Türkiye tarihinin en önemli kara para operasyonunda tutuklu kalmadı. 400 milyon lira kara parayı akladığını söyleyen Polat ailesi serbest. Cinayete teşvik. Metin Lokumcu davasında yargılananların tamamına 13 yıl ardından beraat verildi. Demek ki Metin Lokumcu boşu boşuna ölmüş oldu. Gerekçe ölümle müdahale arasında hiçbir ilginin bulunmaması. Zaten bu şekilde eğer bir dava sürüncemeye bırakılıyorsa bu geçmişten beri hep yaşadığımız, gördüğümüz bir şey. Sivas davasında da aynı şey oldu. Bir müdahillik söz konusu oluyor bir yerlerden. Dolayısıyla hukuk ağlıyor. Hukuk ağlıyor. JITEM amblemiyle Şırnak'ta tur attı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde görevli bir uzman çavuş Toros arabasının arka camına JITEM amblemi çizdirip kent merkezinde tur attı. Evet, beyaz Toroslar denmişti bir zaman. Suçlama yok, tutukluluk var. Ölmediği için suçlu. Hopa'da katledilen Reşit Kibar'ın arkadaşı Dursun Ali Koyuncu önce gözaltına alındı.
sonra tutuklandı ama ortada tutukluluk gerekçesi yok. Yani ortada dolaşıp durmasın, bizim suyumuzu bulandırmasın mı demek istenmiş oldu herhalde. Milli Savunma Bakanı'nın hazırladığı belgeseldeki skandal böyle dedirtti. Ecevit'siz Kıbrıs belgeseli olur mu? Rumların yaptığı soykırımı ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatan belgeselde dönemin başbakanı Kıbrıs Fatihi Ecevit ve yardımcısı Erbakan'dan hiç söz edilmedi. Yani Atatürk'süz Çanakkale anlatmak gibi bir şey oluyor. Bu devlet sokaktan bulunur. Böyle bir şey olabilir mi? Yani devlette devamlılık vardır denir. Yani devlet süreklidir ama yönetenler geçicidir. Bugün bu iktidar vardır. Yarın başka bir iktidar gelir. Ama yani devletin artık kodlarıyla bu derece oynamamak gerekiyor. Evet, yalakalığın nirvanası. Duyarlı vatandaşlar semt pazarını temizledi demiş A Haber. Pek temizliyor gibi bir görüntü var mı görselde? Daha güçlü ve temiz bir Türkiye için farkındalık yaratmışlar. Yani aç insanlar pazar artıkları arasından işte sağlam bir iki parça bir şey bulabilir miyiz diye yiyecek topluyorlar. A Haber bunu işte semt halkı, duyarlı vatandaşlar pazar yerini temizledi şeklinde veriyor artık. Pes yani. Gerçekten pes. ABD'ye F-35 yoklaması. ABD, Amerika Birleşik Devletleri bize müşteri de bulmuş gibi sanki. İşte why Pakistan or India might want Turkey's unused Russian S-400 missiles. Yani Türkiye'nin elindeki kullanmadığı S-400 füzelerini Hindistan veya Pakistan almak istiyor. Müşteriyi bulmuşlar. Eğer onlara satarsanız biz de size F-35 veririz der gibi bir şey olmuş bu. 4 katlı okul, 40 sınıf, 1500 öğrenci, sadece bir temizlik görevlisi var. Bu efsane değil, gerçek. İşte şöyle bir elinde temizlik kovasıyla bir abla gidiyor okula doğru. Yani okul 4 katlı, 40 tane sınıf var, 1500 tane öğrenci var, bir tane temizlik görevlisi var. Bu Türkiye'deki maalesef okullarımızın handikapı. Okullarda resmi görevli, temizlik görevlisi yok. Yani kadrolu temizlik görevlisi yok. İşte son yıllarda iş aracılığıyla bir temizlik görevlisi gönderiliyor. O da okulun açılışındaki ilk 2 haftada olmuyor çoğunlukla. Bu arada nasıl temizlik sağlanacak bu kadar çok öğrencinin olduğu bir okulda? Diğer bir yanda işte İmam Hatip okullarında 5 yıldızlı hizmetler yapılırken diğer milletin çocuklarının gittiği okuldaki bu şekilde tutum gerçekten kabul edilemez bir şey. Depremzede aileler iktidara böyle tepki gösterdi. Demek ki adaletten önce imar geliyor. 1,5 yıl önceki depremde 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesiyle ilgili yargılama bitmeden sitenin yerinde bina yükselmeye başladı. Yeni konut yükselmeye başladı. Ebrar sitesinde 22 blok vardı. 1997-2011 yılları arasında yapıldı. 10'ar katlı 22 blok vardı. 6 Şubat depreminde 18 blok yıkıldı. 1400 vatandaşımız can verdi. Aynı yerde 31 blok yapılıyor. Önceden 22 blok varken şimdi 31'e çıkartmışlar. Ve 770 konut yer alacakmış. Daha davası bilen bitmeden yükselmiş bina. İşte Atatürk'ün kurduğu Diyanet'i yöneten zihniyet. Diyanet Başkanı 7 yılda tam 42 ülkeye gitti ama yanı başındaki Ankara'nın göbeğindeki Anıtkabir'e gidemedi. Katılmadığı tören sayısı Anıtkabir'de 35'e yükseldi. Çiftçi program dışı kaldı. Meyve sebze krizi kapıda. Şu anda yani herkes televizyonlarda izlemiştir. İşte geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ'da buğday mitingi oldu. Rize'de çay mitingi yapıldı. Giresun'da fındık mitingi yapıldı. Malatya'da kayısı mitingi yapıldı. Gaziantep'te fıstık mitingi yapıldı. Bursa'da domatesler eylem yaptı. Yani ülkenin her yerindeki çiftçiler ağlıyor. Ancak iktidarın bu konuyu çözmek için herhangi bir girişimi yok. Aksine 2 yıl ekmezsen toprağını kiraya vereceğim diyor.
Bu çiftçilerin topraklarına el koymanın bir başka adı. Tarım ekonomisi Tayfun Özkaya tehlike büyük diyor. İşlenmeyen tarım arazilerini kiraya vermek yönetmeliğin tehlikelerine dikkat çeken Özkaya bu uygulama uluslararası şirketlerin hegemonyasını daha da arttıracak. Çünkü benim ekemediğim toprağı benim komşum kiralamayacak tabii ki. Büyük sermaye sahipleri kiralayacak. İşte kiralamış oldukları toprakların üzerine kim bilir ne biçim bir tasarrufta bulunacaklar. 2 yıl sonra çiftçi ekmek istese bile zaten arkalarına yasa işte kamu gücünde aldıkları için mal sahibi onları tarlasından çıkartamayacak. En sonunda satmaya razı olacak. Yani amaçlanan sanki buymuş gibi. Evet, yeni anayasada hedef aslında laiklik. Yani iktidarın hazırlamış olduğu artık tasarı niteliğindeki kitapçık niyeti ortaya koydu. İlk anayasanın ilk 4 maddesi sürekli dile getiriliyor. İşte arada bir fısıldanıyor. Efendim ilk 4 madde niye değiştirilemezmiş? Pekala değiştirilebilir diye. Anayasanın ilk 4 maddesi ne diyor? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 1. madde. 2. madde Türkiye Cumhuriyeti toplumu, huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Burada 3. madde Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 4. madde anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesinde hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmezse teklif dahi edilemez. Yani ilk 4 madde diye sürekli söylenen olay bu. Anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez diye anayasanın kendisi söylüyor. Bunu değiştirmeye kalkmış olmak anayasayı tanımamak anlamına geliyor. Zaten birçok da hukuksuzluk yaşıyoruz yıllardır. Eğer böyle de bir şeye girişilirse şaşmamak lazım. Suriyeliler orada da burada da mutlular, keyfini sürüyorlar. Olan bizim ülkemize oluyor. İşte Suriye yani cebinde parası olan Avrupa ülkelerine gitti. İşini orada kurdu veya bizde de bizim ülkemizde de iş kuranlar var ama bizdekiler Avrupa ülkelerindeki gibi değil, Avrupa ülkesinde iş kuranlar o hangi ülkeye gitmişse o devletin yasalarına tabi olarak vergisini veriyorlar. Bizde ise üste para alıyor neredeyse. Yani hastaneye gitse önce Suriyeliler işte ne bileyim vergi vermiyorlar ve ticaret yapıyorlar. Yerli esnafı rekabet gücünü kırıyorlar dolayısıyla. İşte 13 yıl önce iç savaş gerekçesiyle milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye sığındı ancak Suriye'den gelen görüntüler Suriye'de gençlerin keyfince eğlendiğini gösteriyor. Evet, ne demek gerekiyor bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına küçücük de bir yorum yazmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.